İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Very lovely to see you all. Sizi hepinizi görmek çok güzel. We men are totally outnumbered. Erkekler olarak sayımız kesinlikle çok az. What does that tell us about? Bu bize ne söylüyor? Aşkta erkekler yok diyor. She says there is no man in love. Ah, no, the men, they already know everything about love. Erkekler her şeyi zaten bildiği için. And apparently you still have to learn. Ve hala, sizin hala öğrenmeniz gerekiyor belki. Or maybe you want to learn so you can teach the men. Ya da öğrenmek istiyorsunuz ki onları öğretebilirsiniz. And I think there is a lot of truth to that statement. Ve bunda bir doğruluk var bu ifadede. Because sadly enough, we know at least in America from statistics Amerika'da istatistiklere göre biliyoruz ki when men are in relationships, they do better erkekler ilişkilerde daha iyi oluyor. in most metrics, and when women are in relationship, they do worse. Çoğu yani metrikte erkekler daha iyiyken kadınlar daha kötü oluyor. That's one of the reasons why I wrote my first book as a manual for men, İlk kitabını yazmasının sebebi de oymuş yani erkekler için ilk kitabı. or to be totally truthful, Ya da doğru as a söylemek manual for gerekirse me, kendim için bir manuel aslında. because I wasn't a good husband Çünkü iyi bir koca değildim and I wasn't a good partner, ve iyi bir partner de değildim. and I wanted to change that. Ve onu değiştirmek istedim. So here we are, 16 years later. Şimdi buradayız 60 yıl sonra. And so tonight is one of my favorite topics. Şimdi bu gece, yani bu akşam en sevdiğim konulardan biri olan. So I hope that you fulfill one of my visions that the women will teach the men even if they're not here. Umarım diyor, benim bir isteğim de diyor, buradaki kadınlar da erkeklere bunu öğretebilir. And help them to love you in a way, Ve sizi sevmelerini sağlayabilir bir şekilde. or in ways that also makes your life better when you're in a relationship. Not Öyle bir only- şekilde ki aynı not only zamanda theirs. sizin hayatınızı da iyi yapacak şekilde. Because otherwise we're gonna be stuck. Onun dışında çünkü sıkışıyoruz aslında, kısıtlı oluyoruz. So thank you for coming. O yüzden geldiğiniz için teşekkürler. And our topic is mindfulness in the widest sense. Şimdi konumuzsa farkındalık, geniş bir kavram. And so when I think about love, Ve ben aşkı düşündüğümde also from an integral mindfulness perspective, aynı zamanda bu integral farkındalık perspektifinden de and integral in this context means that we look at love from different developmental levels. bu integralden baktığımızda biz aşkı aslında farklı bilinç seviyelerinden bakıyoruz ve görüyoruz. Or levels of awareness. Ya da farklı farkındalık seviyelerinden görüyoruz. And we will do a meditation as usual. Her zamanki gibi meditasyon yapacağız bugün de. And this meditation leads us through different layers of identification and ultimately disidentification. Bu meditasyon da bizi aslında kendimizi tanımlayışımızı ve kendimizi tanımlamayışımızı da farklı seviyelerine götürecek. Our ego, in the word in a spiritual sense, not in a Freudian sense, Ego, yani spiritüel bir anlamda ego, yani Freudian bir anlamda değil de egoyu spiritüel anlamda göreceğiz. basically means how do I derive my sense of self, my self-identity. Kendi benlik algımı nasıl kontrolüne ele alabilirim? And from a spiritual, mindful perspective, all these identities are false in a way. Bu spiritüel taraftan baktığımızda bu bütün işte kendimizi tanımladığımız şeyler aslında yanlış. And so in this meditation, I lead you to what we call the gross level, which means the physical stuff. Yani sizi önce bir fiziksel seviyeye götüreceğim.
and the body. So there's like a subdivision between the. Yani fizikselin bir alt şeyi olarak, alt konusu olarak vücudumuza bakacağız. The unanimated, right? We call that this stuff is not moving by itself, at least not noticeable. Yani bu eşyalar kendi kendilerine hareket etmiyorlar. Yani bir şeyleri yok. Farkındalıkları yok, yani fark edişimiz. But if there would be a fly or a mosquito in here, it would move by itself. Ama eğer bir sinek olsaydı bu odada kendi kendine hareket eden bir. So that's the animated, or even this plant, right? If we take a photo every month for a few years, then we see it's animated, right? We just don't realize it. Yani bu işte animatif olması, hani bir, aslında canlı olması. Hani bu bitkiyi de eğer fotoğrafını çeksek. Bu bitkinin de fotoğrafını çeksek aslında yani onun ne kadar canlı olduğunu hızlandırdığımızda görebiliriz. Yani bu animatif olan, bir de animatif olmayan bir nesne. And then we will get to the subtle, right? or let me bounce back, right? Some people are very identified with the stuff they have, their clothing, their house, their car, their money. Right? Yani That defines them. bazı insanlar çok fazla sahip olduğu şeylerle kendilerini tanımlarlar. İşte evleriyle, arabalarıyla, sahip oldukları şeylerle. And so when they love, Ve sevdiklerinde, right, they say, I love my car, arabamı seviyorum derler mesela. and I love my clothes and my money and my house. Kıyafetlerimi seviyorum derler, paramı seviyorum, evimi seviyorum derler. And on the physical, they may say, I love my body, or I love the body of a partner. Yani ya da fiziksel olarak, bu fiziksel seviyeden baktığımızda kendi bedenimi seviyorum ya da partnerimin bedenini seviyorum. And then when we come to the next broad level, Ama bir sonraki daha geniş seviyeye geldiğimizde, which we call the subtle, it's like S-U-B-T-L-E, subtil. Saptım. Süptil beden mi demek istiyorsun? Süptil beden mi demek istiyorsun? Saptım. Yani bedenin üstündeki bir üst seviyede. It's not physical. Yani bu duyu şeyine geldiğimizde diyor. Right? That's the realm of the mind. Aslında in the wisest sense. zihnin gerçekliğinin olduğu yer burası. I'm smarter than you, Senden daha zekiyim or I love dediğinde. you because you're smarter. Ya da seni seviyorum çünkü zeki olduğun için Or seviyorum. because you know different things that I know. Ya da benim bildiğimden daha farklı şeyler biliyorsun diye. Or we love each other, we believe in the same things. Ya da birbirimizi seviyoruz çünkü aslında beraber aynı şeylere inanıyoruz. Or we value the same things. Ya da aynı şeylere değer veriyoruz dediğimizde. We have the same values. Aynı değerlere sahibiz. And or the same Tugenden is the German word. Okay, word escaped me right now. We'll come back. And then there's even a deeper layer. Ve hatta bundan daha derin bir seviye de var. We can broadly say. Daha geniş bir şekilde diyebiliriz ki. Anybody have a guess? Fikri olan var mı bu konuda? The words of feelings, of intuition, of Yani duygularımız, the heart. hislerimiz, kalbimizden geçen. Dr. Khaled was here last Wednesday, and he's Dr. very big on the heart, right? The Dr. stages of the heart. Doktor Khalid buradaydı ve aslında en çok ilgilendiği konulardan biri de kalbin seviyeleriydi. So I love you, I can cry on your shoulder. Right? Seni seviyorum çünkü senin omzunda ağlayabilirim dediğimiz. I can tell you how I feel, and you have empathy or compassion. Sana nasıl hissettiğimi söyleyebilirim de çünkü sende de bana karşı bir empati var, şefkat var. You don't reject me when I'm sad, Üzgün olduğumda beni reddetmiyorsun. or we feel happy together. Ya da beraber mutlu hissediyoruz dediğimizde. It's another level than the mind. Bu yine zihinde farklı bir seviye aslında. And in a broad sense, it's sometimes referred to as the causal. Daha geniş bir seviye var, o da işte nedensel dediğimiz. And then there's even Ve hatta daha sonrası. one more level. Başka seviyeler de var. Right? And that's
what we broadly refer to as the spiritual level, the mystical level. Daha geniş kavramda söylemek gerekirse daha spiritüel, mistik seviye bu da. That's where words fail us. Right? Burada We're da speechless. kelimelerin aslında bizi bıraktığı yer, daha böyle hani dilimizin tutulduğu nokta o da. And that can often come from elation, from pure joy, right? We're just speechless as watching a sunset or seeing a baby born or seeing someone die, right? It's just like beyond words. Aslında kelimelerin dışında o hissettiğimiz o mutluluk bile değil. Aslında mutluluktan da daha geniş bir kavramdan bahsediyor. Oradan geliyor bu his de. Yani bir bebeğin doğuşunu izlediğimizde, güneşin batımını izlediğimizde ifade edemeyişimiz. That's in a way the deepest love, when you can just be with your partner in stillness and at awe of your togetherness, beyond words, beyond touch, beyond the physical. Bu işte daha derin bir anlamda aslında hissettiğimiz şey. Ona karşı bir hayranlık içinde böyle onunla sadece oturarak sakince hissettiğimiz o güçlü duygu. That's why often people fall in love with their therapist because he encourages feelings, or they fall in love with their spiritual teacher because he has no judgment, he's just present with you. Genelde insanlar çok fazla terapistlerine ya da işte bu öğretmenlerine çok fazla aşık olabilirler. Çünkü onlar seni bu şekilde dinler ve sana böyle bir dünyayı açar. And that's why it is advised that therapists don't have sex with their Bu yüzden de clients. terapistler Right? kendi They're not mixing these levels. şeyleriyle, hastalarıyla bir şeyler, birliktelik yaşamaz. Çünkü yoksa bu seviyeler karışabilir, bu duygular. And that spiritual teachers shouldn't have sex with their Ve students. spiritüel öğretmenler de bunu yapmamalı, birlikte olmamalılar. There just came out a new book with over 50 spiritual teachers. Bir sürü spiritüel öğretmen çıktı böyle 50'den fazla kitap yazıp Had sex with multiple of their students. bütün ruining their öğrencileriyle reputation. işte birlikte olup. Of course, there's the other side that they may be so evolved that nothing matters any longer, right? They're just integrating all these levels, so there's two perspectives on that. So I'm not taking one side here. Ya da bunun farklı bir seviyesi de olabilir. Daha böyle farklı seviyeleri birlikte öğrettikleri bir seviye de olabilir. O yüzden burada taraf tutmuyorum. But the problem is always that at these other levels, people are often not equals. They're only maybe on a psychological or a spiritual level, but not on the other levels. And that's why these relationships usually end in Buradaki problemse diyor, yani biri scandals. daha yukarıdaki bir bilinç seviyesinden yaklaşırken biri daha alt bir seviyede yaklaşıyor ve bu da işte genelde bir uyuşmazlık oluşturuyor. Problemler genelde bu yüzden çıkıyor. And so that's what we want to explore a little bit tonight. Bu yüzden de bugün bunu aslında keşfetmek istiyoruz. And then so that's the beauty of the integral model, that it has multiple developmental lines and facets. İntegral modelin en güzel yanlarından biri de bu. Çünkü böyle farklı gelişim seviyeleri var ve farklı boyutları var aslında modelin. And so there's also like 3 broad facets of love. 3 tane aşaması var aşkın. At each of these 5 levels, the gross, the subtle, the causal. Bu 5 seviyenin de So, at the lowest level, we love things or other people if they or that makes us happy. ilk seviyede yani birini seviyoruz. Eğer o bizi sadece mutlu ediyorsa o kişiyi seviyoruz. And it's a great relationship if both partners make each other happy. Ve bu güzel bir ilişki aslında. Eğer iki taraf da birbirlerini mutlu ediyorsa bu iyi bir ilişki. And they're in love, but if one partner no longer makes the other one happy, Ama what eğer happens? biri diğerini mutlu etmeyi bırakırsa o zaman ne oluyor? And the relationship is over. İlişki bitiyor, yani ilişki çöküşe geçiyor. Or at least the other one that drives the other person to be the way they were when they were in love. Ya da diğer kişi onu ikna etmeye çalışıyor aşık olduklarına dair onların. I often ask my clients, so why did you break up? Oh, I was no longer in love. You didn't no longer make me happy, or she. Right? Genelde işte hastalarını da diyormuş, neden ayrıldın diye sorduğunda artık beni mutlu etmiyordu diyormuş.
And obviously, the people who love on that level, their happiness depends on outside things. They can't find happiness inside of themselves. Çünkü o seviyede birini sevdiğinde yani genelde dışsal bir koşula bağlı olarak o şeyi seviyor ya da o kişiyi seviyor. That's fine, right? I mean, most people experience love in different variations and at all these different levels, right? So Bu da normal diyor. Farklı bir sürü insan farklı seviyelerde birbirlerini seviyor. a guy loses his money, the woman gets old, nobody can make each other happy, the relationship is over. Erkek mesela parasını kaybediyor, kadın yaşlanıyor, işte artık birbirlerini mutlu etmiyorlar. And so on and so forth. I'm not going into all the facets because it gets too Bunların hepsine complicated. girmeyeceğim çünkü karmaşık olabilir. So there's a higher form of love Ama bunun daha böyle yüksek bir formu var ki aşkın. where when we love another person, we have a desire Başka birini sevdiğimizde ona bir arzumuz var. that they become the best human that they possibly can become. Onların olabileceği en iyi potansiyellerine ulaşmaları. And my partner wants the same for me. Ve partnerim de benim için aynı şeyi istemesi. And that falls under this broad category that we talk here a lot about learning, healing, growing, and awakening. These are the four dimensions of our human potentials. Bunların altında 4 tane şey var, madde var. Öğrenme, uyanma, Learning, healing, growing, thank you. and Büyüme. awakening. And what? And awakening. And awakening, uyanma. And often people experience each other as soulmates Genelde insanlar ruh eşleriyle de deneyimleyebiliyorlar bunları. because it requires to see the other person's potential. Çünkü bu aslında diğer insanın potansiyelini görmeyi gerektiren bir şey. So we have a whole evening and even a whole 5-hour program just on soulmates. Ve bunun için aslında böyle bir yani koskoca akşamımızı verdiğimiz ayrı bir günümüz var. Sadece bu ruh eşlerini anlamak üzerine And then geçirdiğimiz. there's even a higher form of love Ve hatta daha yüksek bir formu var ki aşkın. that emerges out of the first two, Bu ilk iki aşamadan ortaya çıkan. where you no longer just look at each other, Artık birbirlerine bakmıyorlar da bu kişiler. making each other happy and helping to realize their full potential. Sadece birbirlerine yardım edip birbirlerinin potansiyellerini çıkarmıyorlar da. But where you love even more what is co-created between the two of you in very unique ways. Hatta birbirlerinin arasında ortaya çıkardıkları şeyi de çok sevip o işte benzersiz iletişimi çıkardıkları şeyi. On the physical level would be a baby, right? If you conceive a child, and Fiziksel seviyede bu bir mesela bebek olabilir, ikisinin ortak yapımı. but that goes for ideas and spirituality and Ama sonra o fikirlere ve spiritüelliğe geldiğinde generally, at least what I am teaching, ve genellikle özellikle de benim öğrettiğim diyor, you create more goodness, daha çok iyilik yaratırsın ki right, in a moral sense or ethical daha sense, etik bir seviyede together, beraber or more truth, ya da daha gerçek or more beauty. ya da daha güzellikler yaratabilirsin. An artist, a gardener, İşte aesthetics, sanatçılar, bahçeciler, estetisyenler. or to get a more functionality, something practical. Ya da daha fonksiyonel bir şey de yaratabilirler beraber, daha pratik bir şeyler. So these are the facets we're going to go a little deeper with later. Yani bunların üzerine biraz bugün konuşacağız, daha derine ineceğiz. Are you confused now or still pretty clear? Karıştınız mı yoksa hala Right, so it's a little net three-dimensional. birkaç boyutu var bu konuda. And of course, ideally, you are with a partner who has the same capacity to love. Ve yani ideal olarak aslında öyle bir partnerle olmanız yani olmalısınız. Aynı seviyede sevebilecek biriyle. At your levels. Kendi seviyenizde. It's nobody's fault if they're, in stage 1, 2, 3, 4, 5. Everybody is where they are. You were there, right? Maybe you're a little further along the path. Bu kimsenin suçu değil diyor. Yani farklı daha düşük bir seviyedeyse ya da birinci seviyedeyse, ikinci seviyedeyse, sen daha ilerideysen, gerideysen. Bu birinin suçu değil aslında.
We want to be with an equal and opposite, I call this. Yani eşit olmak istiyoruz ve aynı zamanda zıt da olmak istiyoruz. So, now I talked a lot. Şimdi çok konuştum. So I invite you to the beginning of the meditation. Şimdi meditasyonun başlangıcı. Davet ediyorum. What apparently was first done by Howard Zinn, somebody, that's the person who coined the term mindfulness. Harvard Zinn bu terimi koymuş, mindfulness terimini. And I did this the first time at the Center for Spiritual Living in Santa Rosa. Santa Rosa'da bir center'da işte bunu ilk yapmış, bu yapacağı şey. So there is a bowl here, Burada bir kase var and it has objects in ve it, içinde objeler var. physical objects. in there. Fiziksel objeler var. And if you look very closely, Ve çok yakından bakarsanız eğer, these objects, they all look different, they're all unique. bu objelerin hepsi farklı görünüyor. Hepsinin benzersiz bir özelliği var. They're kind of like the same, but they're also unique. Hepsi aynı gibi ama aynı zamanda benzersizler de. And if you look around, Ve birbirinize bakarsanız eğer, çevrenize bakarsanız, we're all humans, hepimiz insanız, but we're all a little different. Ama Like hepimiz inside biraz and outside, we're all farklıyız. unique. Hem içten hem dışarıdan. And so I want you to pick O yüzden one object. bunlardan bir obje seçmenizi istiyorum. Kind of you feel that resonates with me, right? It fits my uniqueness. Bu benimle yani bir şekilde benzer aslında. Evet. Benimle And then just to hold that object in your hand. o nesneyi elinize tutun sadece. Pick one. Bir tane seç. You want to be done by midnight, so Bu gecesine kadar. but make sure you take one that Ama bir tane aldığınızdan emin olun. Sizinle bağlı. Fatma, you don't get one. Fatma sen bir tane almıyorsun. Ne? No. Var. Ben ne yemek istiyorum? Just push it on the floor. So how did you feel when Nasıl hissettin? I said you don't get one? Sana What bir was tane your first almıyorsun. response? İlk hissettiğin şey neydi? Eksik kalmış hissi. Like he felt luck inside her. It didn't feel good, huh? Yani Something missing. Yeah, it felt bad. Kötü hissettin değil mi? So eksik. isn't that interesting? Right? Bu ilginç değil mi? 2 minutes ago, nobody of you knew that İki you would get dakika a önce. raisin. 2 dakika önce hiçbiriniz bir kuru üzüm alacağınızı bilmiyordunuz. And now I singled one person out, Şimdi bir kişiyi dışarı çıkardığımda and immediately there was this desire, right? Okay. Why did everyone get one and I didn't? hemen içinde bir arzu oluştu. Neden herkes aldı da ben almadım? And then how did you feel about me when I singled her out? Diğerleri benim hakkımda ne düşündü ben onu dışladığımda? Özel bence. Özel birisi. Right? What a jerk. Yeah. I thought he's this nice Martin, and now he's so rude to her, right? We no longer love him, we want all the Şimdi money back. ona çok kaba. Biz artık onu sevmiyoruz. Right? But we want to keep the raisin. Ama hala kuru üzümü tutmak istiyoruz. Ama hala istiyorum. Ama she still wants it. Yeah. Can I see yours? It's not gonna be bad. So if somebody would take away your raisin now, you would say, no, that's my raisin. Elinden aldığında da biri bu sefer şey diyorsun. Hayır o benim kuru üzümüm. It looks like me, Bana right? benziyor. My precious raisin, you cannot have it. Benim benzersiz kuru üzüm. Because once you have something, you get attached to it, right? Çünkü bir kere bir şeye sahip oldun artık ona bağlanıyorsun. Mine now. Artık benim. Evet.
And then we hate the people who want to take it away from Ve us. onu almaya çalışan insanlardan da nefret ediyorsun. And this creates suffering, right? That's Ve what bu the da acı Buddhists say. yaratıyor içinde. You know, desire, attachment, hatred, or delusion is the cause of suffering. Budistler demiş ki bir şeye bağlı olmanın getirdiği acı, nefret ve illüzyon getiriyor aslında. Bize acıyı yaratan şey o. And none of that has anything to do with love. Ve bunların True love. hiçbirinin sevgiyle bir ilgisi yok. Desire, attachment, hatred, Bağlanma, fear, shame is all antidote Arzu. to love. korku, utanç. Bunların hiçbiri aslında aşkla ilgili değil. So, since you're my friend, you can take as many as you like. Evet, istediğin kadar alabilirsin herkesin. Not one. So that's not fair, right? You only got one. Çünkü bu da şey She değil gets yani. so many. Bu da adaletli değil. Şimdi sizin bir tane var, onun bir sürü aslında. Skor. So this is how most people go to the world, right? Şimdi insanların çoğu da böyle geliyor dünyaya bu şekilde. So imagine I would have done it with $100 bill. Şimdi bunu bir $100 bir fatura yaptığımı You'd düşünün. be so happy about $100. Yani and she $100 would be ile so çok mutlu pissed. olurdunuz ve o çok mutsuz olur ya da kızgın olur. And then I would give her a bowl with Ve ona sonradan $20 bills and she can take them all. Now you would feel bir pissed. sürü dolarlarla bir kavanoz verseydim bu Evet, sefer de yani. siz üzülürdünüz ya da alınırdınız. All right. Peki bundan nasıl kurtulacağız? How we can overcome this. Geleceğiz. To mind through disidentification. Onunla aslında o tanımlamayı kopararak, kendinizi artık onunla tanımlamayarak. From the material, the physical, the mind, the feelings, even the spiritual. Materyal, fiziksel, zihinsel ve spiritüel olarak hatta. So when my house burned down in California, Evi yandığında 5 years ago. Kaliforniya'da. oh well, poof, you know, Yani bir anda gitti evi. everything went and İçindeki her şey gitti. I was still a conscious, alive human being. Hala canlı, bilinçli bir insandım. I cried the first time when I heard that my ex-wife's house burned down Eski karımın evi yandığını öğrendiğimde ilk başta ağlamıştım. because I know she was very attached to her Çünkü books, her biliyordum cats, ki her belongings. O çok bağlıydı evine, kendi eşyalarına, kitaplarına. I was a little sad too for the drawings of my children and some Martin de biraz keepsakes, üzülmüş. İşte çocukların resimleri, yaptığı resimleri. but everything else just stuff, right? Ama onun dışındaki her şey aslında eşyalar. So now begins the meditation. Şimdi meditasyon başlıyor. And so I want you to Şimdi istiyorum ki I want you to take a very anybody still has their racing? hala kuru üzümleriniz var mı? elinizde? No. Anybody Sadece ben ate it? yedim. The next one costs 50 lira. Bir sonraki 50 sayı. Anybody else deserve that? Herkesin kuru üzümü var mı? Şu an. It's very important. You cannot get enlightenment without the racing. Yedekledim. Enlightenment guaranteed. So just take a very conscious look. Şimdi at ona your çok racing. bilinçli bir şekilde bakın. And now I already used the word racing. Yani üzüm kelimesini kullandım aslında. And why do you call this a racing? Neden buna üzüm diyoruz? Or kuru üzüm, Ya da kuru üzüm diyoruz. one of my important Turkish words. En önemli Türkçe kelime. It's otherwise no enlightenment. Yoksa aydınlanma olmaz. Kuru üzüm kelimesi olmaz. So why do you call this kuru üzüm? Neden buna kuru üzüm diyorsunuz? Because it's dry. Annemiz Tabii öyle. ki bilim yok. Bundan yani yüzyıllar önce yani bugünkü teknoloji yoktu. İnsanlar sonraki günlerine yani üzüm olsun, diğer çeşit olsun kurutarak saklayabiliyor. Çünkü su her zaman çürütür. Because people were protected, like
with while it's dry. Okay. But you call it kuru üzüm because somebody told you that is a kuru üzüm. Right? Kuru üzüm diyorsunuz çünkü biri size kuru Öyle üzüm sevdi. olduğunu söyledi bu kelimenin. What is it in your language? Senin dilinde ne? Raisin. Keşmiş. Kişmiş. Keşmiş. See? Onun dilinde keşmiş. 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 In German we call it Rosine. Sounds very Almanca'da different. da rosine diyorlarmış. So if you suspend for a moment when you look at it, that you know what this is. Biraz baktığımızda o zaman onun ne olduğunu anlayacaksınız. Just imagine you see this for the first time. Sadece onu ilk defa görüyormuş gibi bakın. How does this look? Does any other word come into your mind? O nasıl görünüyor? Başka, yani ona baktığınızda kafanızda canlanan başka bir kelime var mı? Like mine looks like a stone. Benimkisi A mesela bir flintstone. taş gibi görünüyor. I thought pebble. Pebble? Tohum. Tohum. Seed. A seed. Goat poop. Goat poop. Olive. Dried olive or olive. Yes. Mhm. And you see how the mind labels everything, but if you really look, it could be anything, right? Or Yani many zihnimiz things. nasıl bir sürü bir şekilde onu tanımlıyor ama aslında bir sürü şey olabilir. Bir sürü farklı şey olabilir. And if you don't label it at all as something, you just see it for what it is. Ve onu eğer tanımlamazsanız bir dakika içinde yani onun aslında ne olduğunu görebilirsiniz. Gerçekten ne olduğunu. Just become present with it and Onunla sadece anda olun ve you just see the grooves and the reflection of the light and the ışığın shape. yansımasını, şeklini And it's just a biraz görerek. beautiful thing or an ugly thing or whatever, right? It's just a thing. O sadece yani güzel bir şey ya da çirkin bir şey de olabilir. Ama o bir şey. And then I invite you to put it in your mouth Ve şimdi size onu ağzınıza koymanızı and close your eyes ve gözlerinizi kapatın. and just roll it around. Don't bite on it yet. Ve sadece ağzınızda daha ısırmayın ve ağzınızda bekletin. Just feel it with your tongue. Dilinizde hissedin. Become present Onunla anda olun. with this object. Bu nesneyle. And then Ve sonra bite on it and break the skin. birazcık ısırın ve o şeyini, dış kabuğunu And there will be a taste explosion in your mouth. bir anda ağzınızda bir tat patlaması olacak. And you feel saliva rushing into your mouth. Ve bir anda ağzınızın içinde gezindiğini hissedeceksiniz. And you probably find yourself swallowing. Ve kendinizi yutkunurken bulacaksınız muhtemelen. And there is this taste of tatlı, Ve bu tatlı tadı var. right? Sweetness. Tatlılık. But this object in itself is not really sweet. Ama bu nesnenin kendisi aslında o kadar tatlı değil. It is just sugar or glucose molecules interacting with your taste buds. Şeker ve glukozun aslında birleşmesi, tepkimesi. And in your brain, Ve beyninizde the sensation of what we all call sweetness is created. beyninizde bu tatlı dediğimiz his yaratılıyor bu şekilde de. There is no way of knowing if the people next to you Bunu bilmenin hiçbir yolu yok aslında. İnsanlar sizin create the same qualia, it's called in their brain, the same experience of sweetness. beyninizde yaşadığınız o deneyimi diğer insanlar da hissediyorsa The only thing we know is that we all call it the same thing. bu yüzden de hepimiz aynı şeyi deneyimliyorsak hepimiz aynı ismi veriyoruz. And you cannot, almost not stop yourself chewing, right?
Ve şu anda neredeyse kendinizi onu çiğnemekten alıkoyamıyorsunuzdur. And then slowly this object dissolves. Ve yavaş yavaş nesne kendisini bırakıyor ve kayboluyor In your mouth. ağzınızda. You feel the sweet juice flowing down your throat, your esophagus, into your stomach. Ve bu tatlı sıvının boğazınızdan geçip yavaş yavaş yemek borunuzdan geçip karnınıza, midenize geldiğini hissediyorsunuz. Maybe you even feel how this glucose enters your bloodstream. Hatta belki glukozun kan dolaşımınıza nasıl girdiğini bile hissediyor olabilirsiniz. And you awaken to the realization Ve bir anda bu farkındalığa uyanıyorsunuz. that you, as this witnessing self, Siz, yani bu tanık olan kişi, you are not this object siz bu nesne değilsiniz. and you are not the taste. Ve siz bu tat da değilsiniz. You are the witness of Siz bu, this object and its taste. siz bu nesnenin ve nesnenin bıraktığı tadın tanığısınız. This allows you to disidentify Ve bu sizi aslında tanımlamaktan ayrıştıran şey oluyor. from objects. They no longer define who you are, Artık bu nesne sizin kim olduğunuzu tanımlamıyor. how you respond Nasıl tepki verdiğinizi, to physical things. fiziksel şeylere. Then listen to the sound of the bell, Ve şimdi çanın çalma sesini dinleyin. rising out of the background noise and fading back. Bu arka plandaki sesten bir anda çıkışını dinleyin ve sonra tekrar gidişini dinleyin sesin. And all of a sudden you may hear noises, sounds that you didn't hear before. Ve bir anda daha önce duymadığınız sesleri duymaya başlayabilirsiniz. Farkına varabilirsiniz. You opened up the channel for allowing sounds to enter your awareness. Şu anda seslerin farkındalığınızın girmesi için kanalınızı açtınız. And now bring your attention into your physical body. Şimdi farkındalığınızı vücudunuza getirin. Wiggle your toes a little bit. Biraz ayak parmaklarınızı oynatın. Feel the pillow and the floor that supports your body. Vücudunuzu destekleyen yastığı ve zemini hissedin. Take a deep breath Derin bir nefes alın. into your belly Karnınıza doğru. and relax your feet and your legs Ve ayaklarınızı rahatlatın. and your abdomen. Karnınızı rahatlatın. Take back your shoulders a little bit. Kollarınızı biraz kaldırın. Omuzlarınızı. So that your heart chakra can open. Ve böylece kalp çakranız açılabilir. Omuzlarınızı geriye atarsınız. And relax your shoulders, your arms and your hands. Omuzlarınızı, kollarınızı, ellerinizi rahatlatın. And turn your head a little bit to the left and right and front and back. Kafanızı sağa doğru, sağa sola, öne arkaya doğru biraz oynatın. And find that perfect balancing point Ve muhteşem denge noktasını bulun kendiniz. for your head on top of your spine. Kafanızın omuriliğinizdeki durduğu en güzel noktayı bulun. Finally, relax every muscle in your face. Ve en sonunda yüzünüzdeki bütün kasları rahatlatın.
And release any tension that you may still hold in your jaw. Ve çenenizde hala tutmuş olduğunuz herhangi bir gerilimi de bırakın. When your face and your jaw is fully relaxed, Yüzünüz ve çeneniz tamamen rahat olduğunda and your lips will slightly open. dudaklarınız yavaş yavaş açılacak. And now with every in and out breath, Ve şimdi her derin nefes alışverişinizde become more and more present daha da anda olun. in the here and now with your physical body. Şu anda ve burada ve fiziksel vücudunuzda. Relax your feet, your legs, Ayaklarınızı, bacaklarınızı rahatlatın. your belly, Karnınızı rahatlatın. your chest, your shoulders, Göğüs kafesinizi, omuzlarınızı, your arms and hands, kollarınızı, ellerinizi, your face and your jaw. yüzünüzü ve çenenizi. And you know that your body is relaxed when you feel a slight pulsating and tingling. Ve bedeninizde bir nabızlarınızı hissetmeye başladığınızda bedeninizin rahatlamış olduğunu fark edeceksiniz. And as you become fully aware of your body, Ve vücudunuzun tamamen farkında olduğunuzda you awaken to the realization bir farkındalığa uyandınız. that you have a body, Vücudunuzun olduğuna dair, that you inhabit your body, vücudunuzda yaşadığınıza dair. but you as this witnessing consciousness Ama sen bu tanık olan bilinçsin is not your body, ve sen aslında bedenin değilsin. just as you were not the raisin. Senin kuru üzüm olmadığın gibi. You are the subject, the witnessing subject, Sen buna tanık olan öznesin and your body is the object that you're aware of. ve vücudunsa senin farkında olduğun nesne. And this awakening allows you to disidentify, to no longer create a self based on your body. Ve bu uyanış senin kendini tanımladığın, kendini vücudun üzerinden tanımladığın kişilikle kendini ayrıştırmana sebep oluyor. Your looks, Mesela or görünüşün your gender, ya da cinsiyetin, your age, your height, yaşın, boyun, your skin color, rengin, and now that you're fully present with your body, ve şimdi vücudunla tamamen anda olduğuna göre I invite you to count 10 conscious, relaxed, 10 tane bilinçli nefes saymanı istiyorum. natural in and out breaths, Doğal, derin bir nefes alışverişi. feeling the air flowing in and out of your nostrils, Nefesini alıp verirken burnundaki havayı hissetmeni without drifting into thought about the past or the future. herhangi bir düşünceye, gelecekle ilgili ya da geçmişle ilgili herhangi bir düşünceye kapılmadan. Okay, count now from 1. Şimdi birden itibaren say.
If your mind drifts off into thought, Ve eğer zihnin düşüncelere kapılırsa gently bring it back to your in and out breathing. onu tekrar nefes alışverişine getir yavaşça. And when you practice this at home, Ve bunu evde pratik yaptığında learn how to take 160 breaths 160 tane nefes alıp vermeyi öğren. without losing yourself in thought. Kendini düşüncelere kaptırmadan And once you manage that, you no longer need to count. ve bunu bir kere yönettiğinde sonrasında bir daha saymana gerek kalmayacak. And this leads you to the next practice. Ve bu seni bir sonraki pratiğe geçmeni sağlıyor. Watching your mind Zihnini izlemek, like a cat is watching a mouse hole, sanki bir kedinin bir fare deliğini izlemesi gibi. waiting for the mouse to stick out its head. Farenin delikten kafasını çıkarmasını beklemek gibi. And use this metaphor and wait for the next thought to arise in your mind. Bu metaforu zihninde çıkan diğer bir düşüncenin belirmesini beklemeyi izliyormuşsun gibi kullan. And this thought is most likely about the past or the future. Ve bu düşünce genellikle ya geçmişle ilgilidir ya da gelecekle ilgilidir. Aklında bekleyecek onu. It takes you out of the here and now. Ve seni şu anda ve şimdiden uzaklaştırır. And so use your breathing and your body to come back into the present moment. O yüzden tekrar nefesini ve vücudunu kullan. Tekrar şu ana dönmek için. Wait for the next thought to arise. Ve diğer düşüncenin kafanda belirmesini bekle. And again, if that thought takes you out of the present moment, Ve yine düşünce seni şu andan tekrar çıkarırsa take a deep breath, feel your body, tekrar derin bir nefes al, vücudunu hisset. and come back to the present moment awareness. Ve tekrar şu anın farkındalığına geri dön. And as you strengthen this witnessing self, Ve şimdi bu tanık olan senken you realize that you are not your thoughts. fark ediyorsun ki aslında sen düşüncelerin değilsin. You are not your mind. Zihnin değilsin. You are the consciousness or the subject Sen bu bilinç, bu öznesin or the witness ya da bu tanıksın. who is aware of thought or no thought, Bu düşüncelerin olup olmadığını fark eden, of objects in consciousness, bu bilincin içindeki nesneler. but you are not these thoughts, these objects in your mind. Ama sen onlar değilsin, bu zihnindeki objeler değilsin. And this allows you to disidentify from your mind Ve bu senin yine kendi zihninden özgürleşmeni sağlıyor. and to use your mind instead of being used by it. Ve zihnini kullanmanı sağlıyor. Onun tarafından kullanılmak yerine senin onu kullanmanı sağlıyor.
And as you strengthen this witness, Ve sen bu tanığı güçlendirirken which is like strengthening a muscle to sanki bir practice, kası güçlendirmek gibi pratikle beraber bu tanık olan kişiyi güçlendiriyorsunuz. you may awaken to a Uyanıp deeper level of awareness. daha derin farkındalıklara uyanabilirsiniz. A realm of deep peace, Derin huzurun olduğu seviyeye, gerçekliğe, of stillness, dinginliğin, of presence, şu anın, of joy, zevkin, neşenin, of gratitude, minnettarlığın, gratitude for being alive in this moment. şu anda canlı olduğum için minnettarım. It's a sense of oneness Bir bütünlük hissiyle beraber. with everything that arises in your awareness in this moment. Şu anda bilincinde farkındalığa gelen her şeyle beraber. Of allowing Onlara izin vererek, by accepting everything in the moment as it is without judgment. şu anda olan her şeyi olduğu gibi kabul ederek, herhangi bir önyargı olmadan, Which we call surrender. teslim olmak dediğimiz şey yani. And out of this oneness emerges compassion, Ve bu bütünlükten, bu teklikten şefkat doğmaya başlıyor. there may even be sad thoughts, painful thoughts arising from your unconscious. Hatta belki üzgün duygular da çıkabilir bilinçaltınızdan. Or you deeply feel the pain of others or the world. Ya da çok derinden diğer insanların acılarını ya da dünyanın acılarını hissediyor olabilirsiniz. And you allow everything to arise as it is. Ama her şeyin olduğu gibi çıkmasına izin verin. And this is the awakened or enlightened state. İşte bu uyanma ya da aydınlanma seviyesi. That so many spiritual seekers are seeking. Bir sürü spiritüel arayışta olan kişinin aradığı şey, And spiritual teachers are pointing to. spiritüel öğretmenlerin gösterdiği yer. And it is right here, right now. Ve o tam şu an burada ve şu anda. In this moment, in this room, Şu anda bu odada, in this body. bu vücutta. And then there may be a realization Ve belki bir farkındalık olur. that even the experience of full awakening, of enlightenment, Aydınlanmanın ve uyanmanın olduğu bu deneyim seviyesinde is arising from a deeper ground, daha derin bir temelden çıkan, from a source, daha derin bir kaynaktan, from spirit or pure being. ruhtan ya da daha saf bir varlıktan. Some people call it God, Bazı insanlar Tanrı der. that out of which the illusion of time and space arises. Zaman ve mekanın illüzyonundan uzakta ortaya çıkan o şey. That which is not separate from anything that arises. Ve biz
bu ortaya çıkan hiçbir şeyden ayrı değiliz. That which is infinite and eternal, Sonsuz ve limitsiz olan, timeless and spaceless, zamansız ve mekansız olan, that which has never been born, bu yüzden hiç doğmamış olan, never entered the stream of time, hiçbir zaman bu zamanın akışına da girmemiş olan and will never die, ve hiçbir zaman ölmeyecek olan. and therefore knows no pain of the past, Ve geçmişin herhangi bir bilgisi ya da bir acısı olmadan or fear of the future, ya da geleceğin korkusu olmadan and because it is not separate from anything that arises, ve ortaya çıkan hiçbir şeyden de ayrı olmadığı için de and the gross, subtle, causal, pure witness, bu büyüme nedensellik içinde olan o tanık it cannot be thought about, herhangi bir şekilde düşünülemez, talked about, hakkında konuşulamaz, cannot even be experienced, hatta deneyimlenemez bir şey. as every experience requires an experiencer. Her deneyim farklı bir deneyimleyen kişi gerektirir. Bu yüzden. It just is. Sadece vardır. Just see if you can hold this space while you feel sensations, Bu temeli tutabilecek misiniz bir yandan? Bir yandan hissederken. as thoughts may rush in again, Düşünceleriniz tekrar geri gelebilir. as you feel your body, Ama siz vücudunuzu hissetmeye devam ederken. maybe open your eyes, Belki gözlerinizi açabilirsiniz şimdi. because this identification does not mean Çünkü bu ayrıştırma demek değil ki to split off or to deny. ayrılma ya da onu reddetme değil. And it requires integration because all these layers are still there. Ve bu aslında onları birbirlerine entegre etmemizi gerektiriyor. Çünkü bu diğer seviyelerde hala varlar. We just no longer create an identity out of them. Sadece biz artık onlardan kendimize bir kimlik yaratmıyoruz. And this we call non-dual awareness. Ve buna aslında ikilik olmayan farkındalık diyoruz.
So why is it so hard for a lot of people to love? Peki bu kadar kişi için sevmek neden zor? You Continue. Oh, you never stopped? yeah. Okay. Even better. And to feel love. Ve sevilmek. Sevmeyi sev. Some of you may feel this is really harsh. We come back into this world after this meditation. Bazılarınız biraz zorlanabilir tekrar meditasyondan sonra bu dünyaya geri dönmekte. And some of you may go, thank God it's over. Ve bazıları diyebilir ki oh sonunda bitti. Talking about practical things again, Artık yeniden pratik şeyler hakkında konuşuyoruz diye. not this spiritual woo-woo stuff. Bu spiritüel, bu şeylerden değil. Okay? Yeah, I got a little bit dizzy. Like it's just like going around. It happened. Sometimes our blood pressure just falls. Bazen kalp atışımız, damarları, kalp akışı şey olabilir, düşebilir. So it has very much to do with these layers that I was talking about. Bunların hepsi aslında işte bu seviyelerle ilgiliydi. And there's always an identity, which some people call the pride-based identity. Her zaman bu kimlik var. İşte bu gurur temelli aslında inşa ettiğimiz kimlik. That is opposed by a shame-based, Bunun tersinde aslında utanç Identity. temelli kimlik. which is either I deserve this, right? Biri ya ben bunu hak ettim, bunu hak ediyorum. I deserve a beautiful younger woman. I deserve a Daha tall, genç, güzel rich bir kadını man. hak ettim. Daha uzun boylu, zengin birini hak ettim. And if I don't get it, Ve bunu eğer elde edemezsem de I don't feel loved. sevilmiş hissetmiyorum. Or there's the shame base where we say, oh, I don't deserve this. I'm not beautiful enough. Ya da I'm bu not utanç rich enough. I'm not temelli. deserving. Bunu hak etmiyorum dediğimiz, ben işte yeterince güzel değilim, yeterince iyi değilim, bunu hak etmiyorum dediğimiz kısım. And if we're attached, of course, to the material level, if we create an identity out of that, Ve eğer bu materyal seviyeye bağlanıp bundan kendimize bir kimlik oluşturursak, then we would, let's say, date someone who doesn't have a car or arabası olmayan biriyle date'e çıkmazdık. wears nice clothes, Ya da iyi kıyafetler giymeyen biriyle, puts on makeup, işte makyaj yapmayan biriyle, things like that. bu gibi şey. Or we feel undeserving of on that level, on the material Ya da level. bu seviyede, materyal seviyede daha kendimizi yetersiz hissedip, onu hak etmiyormuş gibi hissedip, And that doesn't mean, that we can't have these things. ya bu demek değil ki yani biz yine de bunlara sahip olmamalıyız demek değil. I live in a nice apartment Ben and de I mesela enjoy güzel living bir here. evde oturuyorum ve burada oturmaktan hoşnutum, seviyorum. But I would probably be just as happy living in a one-room apartment, Ama except yani- that I couldn't have you over. That would make me sad. Ama bir kişilik yani bir apartmanda kalabilirdim. O da beni mutsuz etmez diye. Aynı seviyede beni mutlu ediyor. And so how many people are lovable, right, or loved just because of the stuff that they have? Yani burada kaç kişi bu yüzden ya sahip olduğu ya da olmadığı şeyler yüzünden sevilebilir oluyor ya da seviliyor. And it's so hard. Ve bu çok zor. Right? If we have desire, attachment, hatred, or we somehow create an identity out of
of stuff and Eğer arzu, bu bağlanma ve bu nefret varken ve bunlardan bir kimlik oluştururken bu çok zor. mistaken that for love. Ve bu yüzden de aşkta çok yanlış yapabiliyoruz. It's kind of childish, right? I love Çok my teddy. I çocuksu. want the ice cream. İşte Mommy, buy me Dondurma this. istiyorum, ayımı çok seviyorum, anne bunu alalım der gibi bir şey yani aslında. If you love me, you buy me the Eğer beni Chocolate. seviyorsan, beni seviyorsan bana çikolata alırsın. little toys. It's like but we can grow out of that. Right? Ama bundan büyüdük yani artık. Does it make sense so far? Bu yani mantıklı geliyor mu şu ana kadar? And then we come to the body, right? It becomes it's Ve- much closer to us. Ve This- tekrar Biz bedene body. geldiğimizde aslında bize en yakın olan şey, yani bu bizim bedenimiz. And so there are biological reasons, even for the material level, right? So I don't want to deny evolution and biology and things like that. This is also real. Yani biyolojik boyutu da var bunun. Hani bunları reddetmek istemiyorum. Bu aynı zamanda gerçek olan şey de. That a man who has a nice home, a big car, a lot of money, he can protect you better. Your children Yani daha grow fazla up parası- healthier, Daha whatnot, right? There fazla is a parası reason for varsa bir that. adamın, daha büyük bir evi varsa yani daha iyi koruyabilir. İşte çocuklara daha iyi bir gelecek sağlayabilir. Bunlar da evrimsel aslında gelen şeyler. That's why this is for women usually more important than to men. Men Yeah. often feel threatened when women have more O money. yüzden and genelde more- kadınlar için bu daha önemliyken, ya mesela erkekler için bu daha böyle tehdit edici durabiliyor eğer kadının daha çok parası varsa. And when it comes to the body, Ve çoğu the bedene next layer, geldiğinde, bir sonraki seviyeye çıktıklarında looks and age is usually more important for the man than for the women. That has biological reasons. erkekler için yaş daha önemli bir hale almaya başlıyor, hale gelmeye başlıyor. Çünkü evrimsel olarak yine. But if we define who we love, Ama right, or ya- are in love with just through the body, Ama eğer biz kimi sevdiğimizi tanımlarsak, yani sadece bir bedeni sevmiyoruz. right, then again there's this desire maybe that's unrealistic or temporary. Ve belki bu arzu var, yani çok gerçekçi olmayan bir arzu var ya da böyle geçici olan bir arzu var. Or there is the counter identity, right, that we feel undeserving or threatened. Ve aynı zamanda bir de bu işte kimliğimize bir onun tersi kimlik var. Daha böyle işte tehdit hissettiğimiz, yetersiz hissettiğimiz. And so for a long time I thought about making a joke Çok uzun bir süre about my body. bir şaka yapmayı düşündüm vücudumla ilgili. So I brought it here actually. Buraya da getirdim I'll let you aslında. in on the joke. Sizi de bu şakaya katacağım. Yakıştı. So when I taught my classes, sometimes I thought I'd do something funny and I put on my wig. And there were usually 4 or 5 women who went immediately, "Oh Martin, that looks so much better. You look great with this." 5-6 kadın genelde hep şey diyor işte Martin çok iyi görünüyorsun işte bununla daha iyi görünüyorsun. You love you more now. Yeah. All of a sudden I become more lovable Bir because I anda have hemen- this beautiful. Bir anda daha çok Luscious, full sevilebiliyor hair. oldum. Çünkü bu güzel saçlara sahip şu anda. And so you see the men here in Istanbul, right, who come here, who have the bloody hats. Şimdi böyle gördüğümüzde bazı erkekler buraya geliyor. Bu böyle işte şeylerden var. They realize that if they're bald, they're not as desirable than Yani if they have a full head of hair. eğer kendi olduklarını fark ve işte eğer çok çekici değillerse bir anda kendilerine işte saç And I had a ektiriyorlar. friend in California, whatever, 15 years ago. Kaliforniya'da bir arkadaşım vardı. And she was very flat around her chest, so she, Böyle göğüs kısmı biraz daha you şeymiş. know, not like the sex bomb boobs, just nice. Böyle güzel göğüsleri var. And she said, "It's just amazing. I have like 10 times as much attention from men that I Erkeklerden had çok güzel before, diyormuş, and I çok feel better memnunmuş. about me." Erkeklerden 10 kat daha fazla ilgi çekiyormuş o yüzden. Kendimi daha iyi hissediyorum diyormuş. So all of a sudden she became lovable. Bir anda çok daha sevilebilir biri haline geldi. And so, again, that has certain biological reasons. This is very hot, Yine so bu biyolojik sebeplerden dolayı I olan bir like şey. this much better.
And I haven't been to the hairdresser in 30 years. Ve So 30 yıldır da bir Imagine all the money berbere I gitmedim. saved. O yüzden o kadar biriktirdiğim parayı düşündüm. So why it is so hard to love and be loved? Ya neden işte sevmek ve sevilmek neden bu kadar zor? Many boys now grow up with internet porn. Ya çoğu erkek böyle işte internetteki pornolarla büyüyorlar. Completely unrealistic Çok böyle expectations. real yani gerçekçi olmayan beklentilerle beraber büyüyorlar. How a woman should look. Ama kadınlar nasıl görünmeliye dair And what is the female porn? ya da işte bu kadın tarafındaki pornolar nasıl? What is the female porn? Kadın porno There's no nasıl? porn for females. There's no porn. Oh, there is. Kadınlar için. It's called romance novels. I mean, not Aşk that hikayeleri one. diyor, aşk kitapları da. Romantic movies. Romantik filmler. Yeah. So there's a whole book written about that. Bununla ilgili böyle bir sürü kitap yazılmış. By Donald Simmons, who's a very professor, serious researchers around sexuality and Daha sexual selection. Simmons diye işte çok ünlü bir bilim adamı bu işte cinsellik seçimi. Catherine Selman, a student of her, Catherine probably a doctor Selman now onun herself. öğrencisi. And then we get to the next level. Ve sonra bir sonraki seviyeye geçtik. So it's just to us men really hilarious when we read dating profiles that practically every woman writes. Yani bizim için komik, erkekler için komik olan bir şey her böyle kadın bu dating app'lerde yazdığı bir şey varmış. I want a man who Öyle bir erkek istiyorum ki makes me laugh. beni güldürebilecek bir erkek istiyorum. Right? Women want to have guys who entertain you, Yani who are genelde smart kadınlar and funny. işte onları eğlendirecek erkekleri istiyorlar. Zeki, Nobody komik. wants to be with a boring, dull kind of Yani guy. böyle sıkıcı biriyle olmak istemiyorlar. It's true, right? Exactly. Huh? Exactly. That's why I crack all these silly jokes, so you O love me. yüzden bu kadar şaka yapıyorum. Right? But if we look a little deeper, Ama daha derine bakarsanız, and the word I was not remembering earlier was virtues. It comes from the old Greeks. eski Yunan'dan gelen kelime görkem olması gerekiyor. Right? If we can, we want to have someone who shares our values, Bizimle aynı değerleri paylaşan biri olsun istiyoruz. who shares our intelligence, Bizimle our aynı interests, zekayı, aynı ilgi alanlarını paylaşan birini istiyoruz. who shares our worldviews, Bizim dünya görüşümüzü paylaşan biriyle olmak who istiyoruz. wants to watch the same movies, Aynı işte filmleri izleyebileceğimiz kişilerin. and be interested in the same things. Aynı şeylere ilgi duymak. It's the mind. Bu işte zihin. You know, and even when my parents got together, that was not so important. Yani hatta ebeveynlerin bir araya geldiğinde de bunlar çok aslında önemli değildi böyle şeyler onlar için de. Because they had very separated gender roles. You Çünkü probably onların- know that maybe from your parents. Çünkü onların böyle çok ayrı asa rolleri vardı. Cinsiyet rolleri vardı o dönemde özellikle. My dad brought in the money. and Babam parayı my mother getirirdi raised the kids. ve annem de çocukları büyüttü. They actually spent very little time together. Yani aslında birbirleri çok vakit geçirmezlerdi. Çok az bir vakit. And she had her friends and the neighbors and the O kids. işte annem genelde işte komşularıyla görüşürdü, onlarla bir şeyler yapardı çocuklarıyla And he beraber. had his work colleagues and Ya da işte babası da daha işkolik, his home office where he home office'i His olduğu cave. bir yer. İşte onun mağarası, hiç çıkmadığı yer. But nowadays, Ama şimdi where women are günlerde educated, my mom never went to kadınlar daha eğitimli. trade school or college or anything. Annem hiç yani okul, liseye gitmedi ya da işte herhangi. She went to school for 7 years during World War II and that was it. 7 yıl boyunca gitmiş, o kadar. But now today this is different, right? Ama We şu anda wanna- farklı. we want to share quality time. Daha kaliteli Things zaman together. geçirmek istiyoruz beraber.
Which also brings me to a little side subject of the love languages, the 5 love Hatta languages. beni bu konu bir yandan böyle işte aşk, sevgi dilleri konusuna da getiriyor biraz daha. Which are, if you don't know, Eğer bilmiyorsanız. words of affirmation that somebody Onaylanma sözleri. speaks to you in a loving, valuing way, Eğer birisi de affirming böyle way. sevgi dolu, daha böyle onaylayıcı güzel sözler söylediğinde bu Or quality time that you do things together, ya da bir diğeri işte kaliteli zaman geçirme, beraber birlikte aktiviteler yapma. or gifts that your partner buys you things, Ya da diğeri işte hediyeler, partnerinize güzel hediyeler almak vermek. or acts of service, Ya da işte hizmet davranışları. that your partner does things for you that you don't like to do or don't want to do. Eğer partneriniz mesela sizin yapmak istemediğiniz bir şeyi sizin için yapıyorsa bu da işte sizin için gösterdiği bir sevgi. Or physical touch. Ya da fiziksel dokunma. So it's just a article in the New York Times because the book came out 30 years ago, I think, or 20 years ago. Bu It's, I think. New York Times'ta bir dergide aslında bir makale. 30 yıl önce çıkmış çünkü kitap. So and again, you know, there is a desire 5 for. sevgi dilimi. Huh? 5 sevgi dilimi. Five Five, love yeah, languages. yeah. I read it, and after I made my boyfriend read it. I'm really sure. Absolutely. Yeah. And he loved it. So in a few weeks, we have a whole Saturday evening where we do a love languages test. Bu and işte we aşk günlerini explore yapacağımız testler ve etkinlikler de olacak. the ins and outs of it. So Ona gireceğiz detaylı. you might want to come. Right, and again, as we will explore on Saturday, we're going to look at levels of consciousness development, which has to do with the mind. Cumartesi deneyimleyeceğimiz aslında bilinç gelişim seviyeleri etkinliğimiz var. If you evolve in consciousness, right, Eğer- if your mind becomes more complex in its thought, Eğer bilinç seviyesine gelişirsek, yani zihnimiz daha kompleks bir hale gelirse and your partner stays stuck, right, ve eğer where he partnerin is or hala she is, eski seviyesinde kalırsa then all of a sudden it's no longer so funny, no longer so interesting. artık çok işte komik olmayabilir, artık çok ilgilenmeyebilirsiniz o kişiyle, ilgi çekici olmayabilir. Your values are no longer aligned. Artık değerleriniz o kadar iç içe olmayabilir. And then where is the love? Ama ne oldu bu sefer, sevgi nereye gitti? So there's a word for love for the brain. Anyone knows that word? Beyin için aslında bir kelime varmış aşk için. Bu kelimeyi bilen var mı? Hormone. They had to invent a word for that. Onun için bir kelime yapmış. What's the word? I think it's the hormones. People say it's Hormones. hormones. Yeah. But the word is called sapiosexual. Yani sapioseksüel. Have you heard that word? Substance is more mind. The love for someone Zihne who's olan, intelligent. birinin Right? Love zihne for the zekasına brain. olan sevgi, aşk. Not for the body, but for the brain. Bedene değil de Action. beyin. I am subsexual. Yeah. Somebody who's charismatic, worldly, like Khaled, right? Knows a lot. It's like Gibi sexy. işte karizmatik olan biri, böyle işte zeki. Çok seksi. sapiosexual. And it can be intimidating, right? Ve biraz tehdit edici de olabilir. May remind you of your father who was Size telling you babanızı that hatırlatabilir. grades work harder, don't be Daha stupid. fazla çalış diyen babanız gibi de olabilir. And it can also be attractive. So Ama aynı whatever zamanda çekici de olabilir. is attractive is also scary. Yani çekici ise bir yandan aslında korkutucudur da, böyle bir şey var. And then there is the next layer. Ve sonra bir sonraki seviye var. I already spoke to that, right? Onu It's our konuştum herhalde. feelings and has a lot to do with our unconscious. Duygularımız ve bizim bilincimizle ilgili. Ya bilinçaltımızla ilgili olan. So this mysterious attraction that we sometimes feel to people beyond the body and the physical and Bazen- even the mind. Birine karşı hissettiğimiz bu böyle işte zihnin ve bedenin dışında o hissettiğimiz çekim. We call this Şu elektrik. mutually compatible pathologies. Sounds real Bunlar scary. diyorlarmış ki ortak uyum patolojisi
or psychological wounding, we could call this. Ya da psikolojik yaralanma. Ya da bağlanma. So maybe Saturday we talk a little bit more about that. Bunu cumartesi biraz daha konuşacağız detaylı. But at each level of our early development up to 15, Ama her gelişim seviyemizde we all endure certain trauma. We have psychology students here, or graduates, right? psikoloji öğrencilerimiz var burada, Are you mezun. psychology students too? Biomed. Biomed, good for you. So, Yani gelişim seviyelerimizde bu arada hepsinde bir travma yaşayabiliyoruz. and very simply put, Ve basitçe konuşursak söylersin. if we experience trauma, Eğer travma deneyimlersek, which means a very painful experience, yani çok acı verici deneyimler, yani travma. and that starts about 40 minutes after birth. Some people think it already happens in the womb, right, the trauma. Bu aslında 30 saniye sonra oluyormuş doğduktan. There's a great video that I show in my training. Maybe we'll watch it here sometime. Çok güzel bir video varmış. Bu genelde şeylerde izliyormuşuz, eğitimlerde. Belki sonra Maybe izleriz. you've seen it. There's like a 1.5, 2-year-old child, 1 ya da 2 Maybe 1 yaşında year old. bir çocuğun olduğu bir video. and the mom comes in and Anne gelir looks at ve the child, çocuğa bakar, böyle onunla oyun oynar. and the child points, and the mommy looks, and, Ve and, çocuk- you know, they interact with each other. Ya beraber bir şeyler yaparlar, birbirleriyle iletişim kurdukları bir video. And then all of a sudden the mother goes, Bir anda anne böyle ciddi bir donuk bir ifade takınır. and the child goes like, Ve bir anda çocuk yani the mom just, anne sadece böyle tepkisiz kalır. Çocuk hala onunla iletişim kurmaya çalışır. Ama çocuk and panikler within yani a bir yandan. minute the child starts crying. He's Ama in bir dakika complete sonra panic. çocuk ağlamaya başlar ve böyle büyük bir paniğe kapılır. Then of course the mom goes, it's everything is okay, Ama anne sonra right? tamam, Right? işte her şey yolunda demeye başlar. But imagine, and again on all these levels, Ama hayal edin yani o bütün Evet. seviyelerde. at the first level the child needs to survive, right? İlk seviyede çocuğun hayatta kalması gerekiyor. And so that's the level of connection, right? Of connecting Bu bağlanmanın olduğu seviye with someone aslında. Bağ kurma. who kept you alive. And if trauma was created there, right? You split off and repress certain aspects about yourself. I'm not going to go into details. Seni We'll do that hayatta another tutan time. kişi tarafından bir travma yaşarsan, yani hayatta kalman gereken seviyede yaşadığın travma bir anda senin o benliğini ya da kişiliğinde bir şey yaratabilir, bölünmeye sebep olabilir. And then you will be emotionally, you can even explain it, attracted to someone. Ve bir anda böyle duygusal olarak birine çekim hissettiğinizde, And here's the important part, who had similar bu experiences. çok önemli bir nokta ki eğer That creates the familiarity, the attraction. bu aslında yaratıyormuş. Yani ortak travmalarınız, ortak şeyleriniz, acılarınız varsa önceden ona karşı bir benzer his, ona bir çekim hissedermişiz. But develop different coping mechanisms, how that person Çünkü- learned to deal with that. Çünkü aynı savunma mekanizmasını geliştirirmişiz yani onunla beraber. O kişi de çünkü onunla, o meseleyle nasıl başa çıkacağımızı öğrenmemiz aynı şekilde olmuş. So, you know, if you develop the shame-based way of dealing with that, like I'm unworthy, right? I'm invisible, I don't matter. Ya mesela bunu utanç üzerinden yaparsak, bu savunma mekanizması, işte ben yetersizim, ben hiçbir şey ifade önemli değilim gibi. Or a pride-based, I don't need anyone, I can take care of myself. Ya da böyle işte daha Other gururlu bir response? yerden çıkarsak işte That then ben will create attraction because you complement each other in the way you ve dealt bu with bir that. şey yaratırmış. Bir taraf gurur ya yerinden çıkıyor, bir taraf utanç yerinden. Bu ikisi farklıysa kişilerde bu bir çekim yaratırmış. Gururlukta. And so, of course, as soon as the other person, right, is no longer the victim or the strong one, in Ve a bu way, diğer which kişi created aslında- the attraction, then where does the love go? Ve bu diğer kişi aslında bu roller gittiğinde bu mağdur olan ve işte kurtarıcı olan roller gittiğinde yine ne oldu? Sevgi nereye gitti? Does it make sense?
Mantıklı geliyor. There is no. So I often say, There's you no- know, whoever someone has the power to make you happy, Eğer biri sizi mutlu etme gücüne sahipse, they also have the power to aynı zamanda sizi mutsuz etme make gücüne you de unhappy, sahip. right? And so there's other layers of that: the attunement, the trust, the autonomy, and the love, sexuality, Farklı şeyler de var. Aa. Güven, otonomi, styles. seksüelite. And they both have a pride-based and a shame-based Yine bunların da bazı response in türleri var. humans. Bunların da yine bazı işte korkudan çıkan davranış biçimleri ya da işte utançtan çıkan korku şekilleri gibi. And if you're unaware of that, Ve eğer bunun farkında değilsek bunların, when conflict emerges in the relationship, we don't know how to deal with it. yani ilişkide bir anda böyle bir çatışma çıktığında onunla nasıl başa çıkacağımızı da bilemeyiz artık. We blame the other person. Diğer kişiyi suçlarız. I thought you're there for me, and now Benim için oradaydın, orada olduğunu sanıyordum ama you şimdi don't care for me. artık beni umursamıyorsun. Or I thought Ya da you're attuned to my feelings. benim And now I realize you duygularıma hurt my duyarlısın feelings. sanıyordum ama şu anda aslında duygularımı incittiğini görüyorum. Or I thought I can trust you. Ya da sana güvenebileceğimi düşünmüştüm. Now you betrayed me. Şimdi bana ihanet ettin. Or I thought you give me my autonomy, my freedom, right? At least some space. And now you're this control freak. Ya da sandım ki bana bu otonomiyi verdin, özgürlük verdin ama şimdi bir You're anda jealous, you kontrol manyağı manipulate oldun me. ve beni manipüle etmeye çalışıyorsun. Şimdi özgürlüğümü almaya çalışıyorsun. You don't allow me to be who I am. Şu an bana olduğum kişi olmama izin vermiyorsun. Or there's the love, sexuality thing, you betray me. Ya da bu işte You don't want the best for me. burada işte bu kısımda artık benim için en iyisini istemiyorsun. You're no longer sexually attracted to me. Artık bana cinsel olarak bir çekim hissetmiyorsun. So that makes loving on that level hard. Bu yüzden sevmeyi de bu seviyede zorlaştıran şey bu. And when we look at attachment styles, which also Bağlanma şekillerine baktığımızda ise right, there's the secure attached people, the avoidant, bu and the güvenilir anxious bağlanan and the kişi, anxious avoidance. kaygılı bağlanan kişi ve şüpheli bağlanan kişi. That plays into this trauma, this wounding. Bu şeyleri işte bu travmaları yaratan, bağlanmayı yaratan şey bağlanma şekillerimiz. And then there is the final layer, right? So like the spiritual layer. Ve bir son seviye var ki spiritüel seviye. So you see, we go from the material to the body, to the mind, Materyal, fiziksel, to the feelings. duygusal, The body you have, fiziksel the mind, the feelings, and then the mystical, beyond ve words. sonra mistik olan bu işte kelimelerin dışında. And there's many examples of mystics. Ve bir sürü mistik örneği. You get into their presence, and within 15-20 minutes or even faster, immediately you recognize, oh, Eckhart Tolle. Onların alanına girdiğinde yani 20 dakika 10 dakika vakit geçirdiğinde hemen onların aslında varlığının etkisini hissediyorsun. There's this transmission of their inner peace, their inner stillness, their inner acceptance. İçindeki o değişimi, kabullenicikteki değişimi hissediyorsun direkt. You feel that, right? Onu bir anda hissediyorsun. It brings you peace. Sana You just huzur relax. getiriyor, daha rahatlıyorsun. No mind, no problem. Right? Zihin yoksa problem de yok. Or no self, no problem. Eğer kimlik yoksa yine problem de yok. And then this person gets off the pillow and walks out of the room, and it turns out to be the greatest asshole, right, you ever met. Ve bir anda işte bu yastığını alıp çıktığında odadan fark ediyorsun ki şu ana kadar tanıştığın en iyi kişi. And so when we connect on that deep level, that doesn't mean that you're compatible at any of these other levels. Ve bu seviyede aslında uyumlu olduğumuzda bu şu demek de değil. Diğer bu seviyelerde yine uyumluyuz demek değil. And you go, how can that be? Ve bu nasıl olabilir diye düşünüyorsun bu sefer de. I played in a band in Northern California. In Kaliforniya'dayken bir grupta çaldım. 2003 or so, we
we had a gig Yürüyüşte. a few hundred kilometers away at a spiritual center. Bir sürü böyle spiritüel center'e kilometrelerce We sürdük. spent the night there, and then the next morning we were invited to breakfast. Orada bir yerde kaldık bir gece, sonra da bir kahvaltıya davet edildik. And I just happened to sit across from a woman, Ve bir kadının karşısında oturdum. probably 10 people or so, Neredeyse bir 10 kişi vardı. and we just looked at each other, and Ve sadece birbirimize baktık ve something amazing happened. böyle muhteşem bir şey oldu. And we just sat there for the whole breakfast. We didn't eat, we didn't talk to Ve anyone. bütün We kahvaltı were boyunca just sadece looking at oturduk. each other, and I lost complete. Yemedik, içmedik, kimseyle konuşmadık. Sadece birbirimize baktık. Ve, And ve ben çıldırdım. Aklımı kaybettim. that was really funny. I have no idea what you said, but it was really funny. I go crazy. And I was very inexperienced at that time, so I thought she must be my soulmate, right? I mean, how else could it be? O deneyimi hissedince düşündüm ki bu benim ruh eşim olmalı. Yoksa nasıl olabilir ki bu? And so, as we drove away, I was like, why am I driving away? You know, back to my wife and children. I just met my soulmate. Ve bir anda yol geri dönerken düşünmüş, neden geri dönüyorum ki karıma ve çocuklarıma? Az önce ruh eşimle tanıştım diye düşünmüş. And so I wrote her, and sure enough, she said, you know, I'm a spiritual counselor. Ona geri My döndüğünde demiş ki, ex-husband was a guru, and I never experienced anything like that. o da demiş ki kadına, spiritüel danışmanım, işte eski kocam da guruydu ama hiç böyle bir şey deneyimlemedim ben de demiş. And so I visited her a few weeks later, and Birkaç hafta sonra onu tekrar ziyarete gitmiş. it turned out we had nothing in common. We couldn't agree on Ve anything. bir anda ortaya çıktı ki hiçbir şeyde aslında hiçbir ortak yanımız yok. Hiçbir şeyde ortak bir yere varamadık. And so that means something different. Yani o It farklı doesn't bir şey mean that ifade this ediyor. person is your soulmate on all these other Yani o levels. senin bütün bu seviyelerde ruh eşin demek değil aslında. And later I had these experiences with many men and women. Ve sonra bir sürü, yani aynı deneyimi bir sürü erkek ve kadınla da yaşamış. And I'm very heterosexual, so that has nothing Hepleri to do with seksüelim. anything sexual or Yani even cinsel bir şekilde bir anlamı da ifade etmiyor aslında. mental or Ya da psychological, right? It's ya da just on that psikolojik bir level. şey değil. Sadece o seviyede yaşadığın bir deneyim. Of course, if you tasted that, then it would be nice to have that too in a relationship. Ama eğer onu tattıysan o boyutu, diğerlerinde olmasını istiyorsun. And of course, that doesn't go away, right? Ve o That- hiç gitmiyor, hiçbir yere gitmiyor. if I would meet her today, I'm sure 100% it would be still there. Hala eğer onunla tanışırsam, bugün buluşursam onun orada olacağını biliyorum, o duygunun, o It's his. the absolute. O his, yani o seviyedeki bağ her zaman geçer. And so the solution to that, why it is so hard to love and be loved, İşte bu sevme, sevilme illüzyonu da. is to come to our classes Hem bu buraya gelerek every Saturday and maybe her Wednesday cumartesi ve çarşamba to learn about all these facets of bütün bu işte boyutlarını görüp öğrenip relating that we have on the outside of this binder, which I put together over 20 years buradaki işte şeylerle, modüllerle based on my own experiences and reading hundreds of relationship books and working with thousands of kendi people. deneyimlerimle bir sürü şeyler okuyarak, öğrenerek, And of tanıştığım course, insanlar being a görerek student of brilliant people like Ve Eckhart böyle- Tolle and Ken Wilber and many others. bir sürü kişinin de öğrencisi olarak Dr. öğrendiğim Khalid. şeyleri. Doktor Khalid'in, Because Eckhart even he Tolle'un. thinks he is my student and I think he's his. Doktor Khalid sanıyormuş ki Martin'in öğrencisi, o da onun Vice tam versa. tersi. So that's why he came here to O from onun Egypt to learn öğrencisi with olduğunu me. tam tersi, Martin de onun öğrencisi. And I went there to learn with him. So that's a wonderful thing. And İkisi that's de what you birbirinden want in your öğrenmek love için varmış. relationship. Aslında bir aşk ilişkisinde de bunu arıyorsun, birbirinden öğrenmeyi. You want to be teachers and students in your love relationship. Yani bir öğrenci, öğretmen olmak istersiniz aşk ilişkinizde. And to get to this at least second level of love, En azından bu ikinci seviyeye gelip, bu aşk Evet. seviyelerinde. there's a beautiful American writer, John Welwood. I don't know, probably not. John Welwood, bir Amerikan yazar.
He was one of the first ones who integrated Eastern Buddhism with Western psychology. Bu Batı psikolojisiyle Doğu Budizmini birleştiren ilk kişiymiş bu adam. He calls these soulmates worthy opponents. Ruh eşlerine diyormuş ki değerli işte karşıtlar gibi, tamam. Like Dr. Khaled and I, we agree on nothing, right? Mesela Doktor Khalid'le We're ben pushing each other and challenge each other. hiçbir şeyde ortak bir karara varamadık. Sürekli birbirimizi zorluyoruz ve birbirimizi itiyoruz. That was perfect to But watch. with a lot of respect, right? And so something saygıyla new ama, for değil us mi? emerged out of Ki this birbirimizden güzel yeni bir şey çıkabilsin diye. respectful. Daha saygılı. And if you have that in a love relationship, Ve buna eğer bir sevgi, aşk ilişkinizde sahip olursanız, you say, I wouldn't be the person who I am today without my soulmate. yani şu anda o ruh eşim olmadan şu anki olduğum kişi olmazdım demeniz. Not because of the car and the boobs and Yani the araba hair. yüzünden, kitap yüzünden ya da saç yüzünden değil. So the mind, right there, you want to have some kind of same level of Zihinde consciousness orada of yani boundaries. aynı seviyede olmanız tabii önemli. And of course, it's nice to be physically and materially, etc., tabii compatible. ki- I don't want to poo-poo that. Right? Yani fiziksel olarak ve materyal olarak da hani bir şekilde benzer olmak da iyi. Hani bunu da kötülemiyorum. And if you realize that when you emotionally hurt someone, Ve birini duygusal olarak incittiğinizde you're pushing a button that you have not installed. Have you heard that expression? onda bir düğmeye basıyorsunuz. Hani daha önce indirilmemiş bir düğmeye basıyorsunuz. You trigger Evet, an old wound in onda the bir- person that you did not cause. Onda eski bir yarayı tetikliyorsunuz. Aslında sizin sebep olmadığınız onda olan eski bir yarayı tetiklemeniz. But it doesn't mean that you go like, well, that's not my problem, you deal with the shit. Ama bu şu right? demek değil yani. Bu benim problemim değil. Sen bununla ilgilen demek değil. You can still show compassion. Right? Hala You ona say, bir oh, şefkat what did just gösterebilirsin. happen, right? Ne oldu yani şimdi? Ne oldu az önce? And allow the other person to heal and not to keep pushing the wound. Ve diğer kişinin onu iyileştirmesine yardımcı olmak, izin vermek. Yani sürekli onu o düğmeye tekrar basmak değil. We call put it salt into the open wound. Yani ona şey diyoruz, You yaraya cannot tuz heal. koymak, yaraya tuz koymak. You want to help the person to heal, and he or she will help you to heal. Onda bir şeylere yardımcı olmak istersin, onun iyileşmesine yardımcı olmak istersin ki o da senin iyileşmene yardımcı olabilsin. And then if you can help yourself, each other to awaken, to disidentify, right, from any attachment. Oh, I want two raisins. Eğer birbirini uyandırabilirsen, bu farkındalığa, bu işte bağlılıklardan kurtarabilirsen, That's why the raisin o is yüzden bu kuru essential for üzüm, enlightenment. bu çok önemli. O yüzden kuru üzüm aydınlanma için çok önemli. Because for the rest of your life, you will remember Çünkü hayatınızın sonuna kadar hatırlayacaksınız. how quickly you get attached or desire to have that what other people have. Ne kadar hızlı bir şekilde diğer insanların sahip olduğu şeyleri görüp onlara bir arzu ve bağlılık hissettiğinizi. If you wouldn't know of iPhones, you wouldn't want one because you don't even Eğer know it iPhone'ları exists. bilmeseydiniz hiçbir zaman iPhone istemeyecektiniz. Çünkü onun varlığından bile haberdar olmayacaktınız. We have certain being needs, right, for sustenance and shelter and Bazı that we can survive. temel ihtiyaçlarımız var, işte beslenme, barınma gibi hayatta kalmak için. But everything else is kind of optional. Ama onun dışındaki her şey aslında opsiyonel şeyler. And so if you can help each other to awaken, Ve eğer birbirinizin uyanmasına, aydınlanmasına yardımcı olabilirseniz, which basically it doesn't happen to anyone, so like by grace or accident. yani bu kimseye aslında bir kazayla olmuyor. People either awaken out of deep suffering, like Eckhart Tolle, İnsanlar ya çok derin acılardan dolayı uyanıyorlar or they awaken through practice. ya da pratikle beraber uyanıyorlar. And if you can share this practice with your partner Ve eğer bunu partnerinizle beraber paylaşabilirseniz and call each other when you get
identified with the material, the physical, the mental, the emotional, even the spiritual. Ve bu seviyelerde, bu zihinsel, fiziksel, spiritüel, duygusal seviyelerde birbirinizi uyarabilirseniz, yani söyleyebilirseniz. Now, I'll give a talk in October about that, which is kind of funny. Şimdi bununla ilgili bir şey söyleyecek, komik olan. Because there is a relatively famous guru who fell from grace that made him even more famous. Çok ünlü bir guru varmış, tahttan düşen. His name is Andrew Cohen. Andrew Cohen. And the first time I heard him speak, Onun ilk konuşmasını duyduğumda he said that he doesn't allow his students to have romantic relationships. öğrencilerin herhangi bir şekilde romantik ilişkide olmasını They have to istemiyormuş. be celibate. Onların işte beklemesi And he said gerekiyor. relationships are in the level of importance like 7 or 8. Diyormuş ki ilişkiler yani önem sırasında 7'de ya da 8'de falandır And diyormuş. of course, a lot of gurus and teachers in the East, like the Dalai Lama, and Doğudaki çoğu guru da aslında Dalai Lama gibi they often don't have wives and they're celibate. genelde işte bir karıları yok ve genelde işte And so aynı I hayat yaşıyorlar. wrote a newsletter and said he's making a category error, right? Because we're always in relationship, you cannot avoid. Ve bir e-mail yollamış aslında. Yani her zaman aslında biz ilişki içerisindeyiz. And one of his students kind of criticized me and I had discussions Onun with bir her. öğrencisi de onu eleştirmiş o yazdığını. Onunla bir tartışması olmuş. And then finally she said, I no longer know what to tell you. I'll tell Andrew to give you a call. Artık sana ne söyleyeceğimi bilmiyorum demiş konuşma sonunda kız. Artık Andrew böyle diyeceğim seni araması And we için. just hit it off and over the years Ve became onlar friends. konuşmuşlar ve bu yüzden de arkadaş olmuşlar yıllar boyunca böyle And tanışmışlar. then all his students left him and it was in the New York Times about this fallen American guru, abusive guru. Yani bütün öğrencileri onu terk etmiş bir anda işte böyle adı çıkmış işte manipülatif guru diye. And some people no longer talk to me because I'm friends with him. Bazıları Martin'le So much for konuşmuyormuş hala onun spirituality, arkadaş right? olduğu için. And being non-judgmental. Ama işte spiritüel aslında ön yargısız olmasıyla bilinir. And 2 weeks ago, his assistant called me and said, 2 hafta önce. Andrew teaches a big class every month, but he's traveling in October and November. Andrew'un yakında bir şey olacak, bir söyleşisi olacak, bir eğitim olacak ama yakında Kasım'da da seyahat etmesi gerekiyor. Could you teach a class for him to his Onun students için onun öğrencilerine bir eğitim verebilir misin? about growing up and waking up in love relationships? Aşk ilişkilerinde uyanma ve büyümek üzerine. So he made a complete turn Yani on o that tamamen bir dönüş yaptı aslında orada. because he realized that Çünkü o da fark all etti his ki students left him and there was bütün a lot of öğrencileri abuse because he terk didn't etti. consider love and relationships çünkü o aslında as something aşkı ve spiritual, as ilişkileri, something important. aşkı ve ilişkileri göz önünde bulundurmadığı için It's all yani about going up there and not going down there. her zaman yükselmek üzerineydi yani aşağıya bakıp temellendirmek üzerine değildi. So we'll see how that goes. Şimdi onun nasıl olduğuna bakacağız. So, everybody got a little bit of sense why it is so hard to love and be Şimdi loved? herkes biraz böyle şey oldu mu? Neden sevilmenin ve sevmenin bu kadar zor olduğunu hiç küçük bir fikre sahip oldum mu? Yeah. That's why my books have usually 800 pages because Bu yüzden genelde 800 it's not as sayfa easy as the kitapları. 5 love languages. It's a little bit more complicated. 5 sevgiden biraz daha karmaşık bir Or the Enneagram or the Ya da attachment styles Enneagram'dan or bağlanma the feminine stilleri, masculine. feminen maskülen. All these things at one point become important. Hepsi yani bunların hepsi bir yerde aslında önemli bir şey var. So let's just sit for a minute or two and then we come into our closing circle. Birkaç dakika böyle oturalım ve sonra kapanma çemberimizi yapalım. If you feel like hanging a little bit or have some questions, I'm happy to hang with you. Eğer birazcık daha kalmak ya da işte sorularınız varsa
Burada olmaktan ve cevaplamaktan mutluyum. So just take a deep breath, and if you like, close your eyes or just focus on an object. Just take a few deep breaths. Feel the aliveness in your body. Feel the gratitude for being here in this group of loving people. Burada bu sevdiğimiz kişilerle olmanın minnettarlığıyla, Of curious people. buradaki meraklı kişilerle. Feel into your heart how you feel right now. Ve şu anda kalbini, kendini nasıl hissettiğini hissederek. And if you can, return to present moment awareness. Ve eğer şu an farkındalığına dönerseniz And stillness. ve dinginliğine And the joy and gratitude for being alive. bu mutluluk ve minnettarlık canlı olmamıza verdiğimiz, gösterdiğimiz.